Merhaba sevgili dostlar. İstanbul'un en eski mahallelerinden Edirnekapı semtindeyiz. Kuşlar cıvıl cıvıl. Hava çok güzel. Biraz bulutlu olduğuna bakmayın. Sıcaklık 17 derece. Mart ayının ilk haftasındayız. Mart kapıdan baktırır, kazma yürek yaktırır diye bir sözler vardı. Lakin artık İstanbul için bunun geçerli olmadığını hep beraber gözlemliyoruz. Şimdi dediğim gibi İstanbul'un en eski ilçelerinden bir tanesi olan Edirnekapı'dan ne tarafa doğru gideceğiz? Karagümrük semtinin içlerine doğru gireceğiz. Karagümrük semti hakkında biraz bilgi vereyim isterseniz. Eskiden İstanbul'un en büyük kabadayılarının yaşadığı, gerçek kabadayıların yalnız, bakın mafyaların demiyorum, kabadayıların yaşadığı mekan olarak bilinir. İstanbul'un en sert erkekleri, İstanbul'un en racon bilen erkekleri bu mahallede otururlar. Tabii ufak da bir spor kulüpleri var. Karagümrük Spor, evet, şu anda 2. ligde olması gerekiyor. Eğer bu sezon şey yaparsa 1. lige yükselecek. İsterseniz şöyle stadyumun önüne doğru gidelim yavaş yavaş. Karagümrük'ün efsanevi stadyumu. Birçok illerden gelen futbol takımlarını seyircileriyle, hani tabiri caizse, sahaya gömdükleri müthiş ateşli taraftarlarının olduğu Karagümrük. Şu aralar Suriyeli ve göçmen vatandaşların sıklıkla yaşadığı bölge burası. Gerek Suriyeliler, Türkmenistanlılar, işte Türkiye Cumhuriyet'ten gelen sığınmacılar genelde bu bölgede ikamet ediyor. Neden mi ikamet ediyor? Buralarda biraz daha kiralar uygun fiyata daire bulabilecekleri için genellikle bu bölgede ikamet ediyorlar. Ama şu sıralar dediğim gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sınırları açtığı için şu anda evlerin çoğu boşalmış durumda. Yeni kiracılarını bekliyorlar. Onlara da buradan Allah kolaylıklar versin diyorum. İnşallah umdukları hayatı yakalayabilirler gidecekleri ülkelerde. Bizler gereken misafirperverliği gösterdik. Onlara karşı ilgi ve alakamızı yerimize getirdik. Müslümanlığın gereği düşene dost olduk. Müslümanlara dost olduk. Şimdi politikalar değiştiği için şimdi Avrupa yolları kendilerine gözüktü. Neyse, bu konuyu es geçelim. Şimdi Karagümrük'ün o güzel sokaklarında dolaşalım biraz. Evet, Kariye Yahane sokağı. Burada sokak isimleri biraz böyle... Vay, jipe bakın abi. 90 senelerinde bu jipler genellikle İl Jandarma komutanlıklarının, alay komutanlarının şoförlükle yani şeyliklerini yapardı, taşımacılığını yapardı. CC5 diye nitelendirdiğimiz, bakın burada Türk bayrağımızı çizmiş Karaköylü gençler, Karagümrüklü gençler. Evet, evlerde Türk bayrakları, bakın şöyle göstereyim size. Evlerde Türk bayrakları asılı, milliyetçi insanların yaşadığı bir semt olarak biliyoruz Karagümrük'ü. Evet, Karagümrük'te ayrıca eskiden Beşiktaş Spor Kulübü'ne ait taraftar grubu vardı. Karagümrüklüler diye geçer. Aynı zamanda Fenerbahçeliler de vardı. Lakin onlar kapatılmış durumda. Çünkü Karagümrük'ten ancak bir Karagümrük taraftarı çıkar diye çoğu kapatılmış derneklerin. Bir tek Karagümrük Spor'un gençlik lokali var şu anlarda. Burası da Karagümrük'ün ana caddesi. Evet. Şimdi gezimize devam edelim. Ara sokaklara dalalım. Eskiden akşamları bu sokaklarda gezmek yürek işiydi. Dediğim gibi genç delikanlıların, ağır abilerin yerleriydi. Bu caddelerde çeşitli olaylar çıkardı. Vay kız arkadaşıma baktın, sen mi yan baktın? Yok evimizin önünde sigara içtin, sen bizim kıza mı askıntı oluyorsun? Vay sevgilime yan gözle baktın deyip birçok kavgaların yaşandığı o semt. Karagümrük. Evet. Dediğim gibi sokaklar dar, evler iç içe.
Gördüğünüz gibi hepsi yanaşık düzen yapılmış. Sadece sokak aralarında bu şekilde bir boşluk var. Çoğu eski yapılar bakın terk edilmiş. Burası herhalde imar mı bekliyor artık ne bekliyor. Artık bu ağaç görmüş olduğunuz ağaç kaç yüzyıllıktır kim bilir. Burayı da kapatmışlar. Herhalde göçme tehlikesi var. Toprak kayma tehlikesi var burada. Biraz yokuş olduğu için. Çok yakında buraya da güzel bir 3 katlı bir bina yapılır. Karagümrük semtine uygun. Şöyle kenara geçelim de araba bize çarpmasın. Çok dar sokaklar. Kaldırımlar da çok dar. Kaldırımdan yürüyemiyoruz. O yüzden bakın mahalle bakkalı kültürü hala devam etmekte. Hemen hemen her mahallenin, her ara sokağın bir köşesinde mahalle bakkalı bulunuyor. Eski kültürü görmek çok güzel. Çünkü neden artık bizler İstanbul severler olarak artık büyük marketlere çok alıştık. Böyle ufak marketleri böyle semtlerde görmek bizleri sevindiriyor. Bakın hemen burada yine bir büfe, market tarzı bir yer, eczanesi mevcut. Bakın. Evet burada hemen bir ufak mini markette görüyoruz. Evet Karagümrük gençlerinin toparlanması için bakın Fatih Belediyesi çok güzel bir park yapmış. Ve parkta yazı dikkati çekiyor arkadaşlar. Bakın bu park güvenliğiniz için 24 saat kamera ile izlenmektedir. Tabii dediğim gibi hala böyle ufak çaplı nasıl diyeyim size sokak kavgaları bitmediği için herhalde burada bu tür bir önlemi özellikle böyle büyük harflerle yazmaları yine hala Karagümrük'ün eskisi gibi fırtınalı, fırtına gibi böyle aslan gibi gençlerinin olduğunun göstergesi zannediyorsam. Parklarda insanlar bakın az ileride hemen görüyor musunuz bilmiyorum ama kolalarını almışlar. İşte ne bileyim yiyecek birkaç pastaneden veya evden yapmış oldukları poğaça börekleri getirip parkta dilediğince güzel güzel tüketiyorlar. Çok güzel yani insanlar tabii güneşli havayı görünce İstanbul'da böyle güzel bir havayı herkes kendini sokağa atmış durumda. Caddeler dar olduğu için böyle boşluklara hemen otoparklar yapmışlar. Bu otoparklarda bir de halılar yıkanıyor abi. Bu halıların yıkanışını bir görseniz var ya tam bir cümbüş cümbüşü andırıyor. Biri oradan suyu sıkıyor, bir tanesi halıyı fırçalıyor, bir tanesi durulamaya çalışıyor. Duruladıktan sonra halıyı büküyorlar. Halıların asıldığı bir bölüm var. Orayı şey yapıyor, asıyorlar. Kuruduktan sonra bazen halıları da karıştırıyorlar. Kod vermelerine rağmen bazen dikkatsiz davranıp halılar başka yerlere gidiyor. Bir kere başımıza geldi çünkü biz bir yolluk vermiştik. Bize kocaman bir halı gelmişti. Daha sonra yolluğumuzu bulana kadar bir hafta geçmişti. Karşı taraftaki bayan da kendi halısını arayana kadar bir hafta geçti. Ama sonunda buluştuk yolluğumuzla. Evet. Bu şekilde sokaklar bakın dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum ama hemen hemen her mahallede 5-6 tane Türk bayrağı mevcut. Milliyetçi insanlar dedim ya bakın camlarda. Bakın. Evet. Şehitlerimize saygı. Her zaman onların yanında olduğumuzu göstermek için milletimizin. Evet Bestekar Servet Sokağı'na geldik şimdi. Burada bir de şu özellik var. Bakın bu sokak değil mi? Hemen bakın köşede şu ufacık sokağın adı değişik. Hemen bakın orada Şehit Abdullah Demir Sokağı var. Yani sokaklar o kadar çok sokak var ki. Hepsi iç içe geçmiş. Bakın satılık kiralık levhaları çoğalmış. Demin de dedim ya. Neden çoğaldı? Mülteci arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ülke dışına çıkmak için sınır kapılarına yığıldığından dolayı. Evet sokaklarda çok dar. Böyle büyük araçlar hafif geçişi zor sağlıyor. Acaba burada taşınmak falan istediğin zaman nasıl olacak? Herhalde komple bir sokağı kapatmak zorundasınız. Evet bir mahalle bakkalı daha. Çok güzel ya. Çok özlemişiz bu mahalle kültürünü. Resmen mahalle kültürünü yaşamak Karagümrük'te
devam ediyor. Ne güzel, bakın insanlar iç içe. Şimdi bizim bu yaşadığımız bölgede kurutma makineleri var. Bu şekilde balkonlara çamaşırlarımızı assak kim bilir komşulardan ne tepki alırız. Gelip geçen böyle bakar. Bizim yaşadığım bölgede genelde kurutma makinesi kullanıyoruz. Evet, bu arada Sultan Fatih Eğitim Kurumları. Bakın, mahallelerin arasına sıkışmış son derece modern bir okul. Çok güzel ya. Geniş de bir alanı var. Bakın, park alanı var. Hemen arkasında öğrencilerin rahatlıkla teneffüslerde oyun oynamaları, dinlenmeleri için alanları da büyük. Aa, köşede bakın bir tane çok eski bir yapı. Böyle yapıları görmek artık, hemen yanında bir tane daha. Böyle yapıları görmek artık zor ya. Bakın tahtaların da çoğu çürümüş, yıllara meydan okuyor. İçinde yaşayan yoktur herhalde. Büyük bir ihtimalle çok yakın zamanda da kentsel dönüşüme girip yerine güzel, sağlam, İstanbul depremine uygun yapı yapılacaktır. Bakın, burada hemen bir tane daha var. Yine burası da. Kim bilir neler yaşandı burada, değil mi? Ne yaşanmışlıklar var. Çok güzel ya. Evet, burada ne tarafa doğru gitsek? Şurada dar bir sokak var. Oradan çıkalım. Bakın, bir tane daha pembeye boyanmış ahşap bir ev. Bu ahşap evi gördüğüm zaman, bunun biraz daha büyüğüydü gerçi ama Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Selanik'teki evi aklıma geldi. Evet, anaokulu varmış burada da. Altınbahçe Anaokulu. Evet, şöyle çekelim de hanımefendi rahatsız olmasın. Evet, şimdi İsmail Ağa cemaatine bağlı insanların daha çoklukta olduğu bölgeye yaklaştık. Burası artık Karagümrük ilçe sınırlarını zannedersem çıktık. Onun için ne diyeyim? Burada videomuza bir son verelim. Karagümrük'ün sokaklarından hepinize selam olsun. Lütfen videoyu beğendiyseniz like tuşuna abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.